Ben bu kadar uzun zamandan beri bu kadar çok çalıştığımı hatırlamıyorum. Ama ne oldu? Hiç kimseye avucumu açmadım. Hiç kimsenin bana para ver falan filan demedim yani. Biliyorum birçok insana sürpriz gelmiştir bu muhabbet ama ben burada Müslüman oldum. Burada. Peygamber Efendimiz'i burada buldum. Canına yandım dedim. Belki ben konuşamıyorum ama benim kardeşim Gulak 17 gayet iyi İngilizce konuşuyor dedim. Move. Bizim kabzalarımız. Çıkaramıyorum. Hayır, almaya çalış. Çıkaramaz. Gelmez. Şu hareket almaya çalış. Çıkmaz. Bunu ancak burada birinci kilit, ikinci kilit, üçüncü kilit çekeceksin de gelecek. Yani bu ne oluyor? Bu sefer ihtiyaç duysan sen nasıl çıkaracaksın? Onu da eğitimini alıyoruz kardeşim. Yani benim kadar hızlı silah çekemezsin. Çok emin konuşuyorsun kendinden. Benim işim bu. Ya ben senin kadar güzel fayans döşeyebilir miyim? Ben senin kadar güzel elektrik kablosu veya sıva yapamam. Türkiye'de hala görüyorum. Çalışmazken kullandığımız, normal elbisenin üzerinde kullandığımız kabzalar gibi kabzalar kullanıyor polisler. Kardeşlerim, kurban olurum. O da yanlış. Yani o kadar rahat bir şekilde yandan gelip şunu şuradan çeker adamı vurursun ki. Yani bilmiyorum ben nesi bu kadar karmaşık ki bunun önlemi alınmasın. Ben Hakan Hüseyin Karali. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Washington DC'de Metropolitan Polis Departmanı'nda polis olarak çalışıyorum. 27 Temmuz 1971'de Rize'de dünyaya geldim. 6 Ağustos 2001 yılında da Amerika'ya gelinceye kadar normal her Türk insanı gibi, Türk milleti, Türk evladı gibi İşte yaşadım işte doğru yani İstanbul'da. Bütün hayatım İstanbul'daydı. Küçükyalı Merkezi İlkokulu, Altaçeşme Ortaokulu, Kadir Has Lisesi. Ondan sonra Avanti İzzet Baysal, İdari Bilimler Fakültesi, işletme mezunuyum. Annem Kırım Tatar Türk'ü, baba Rizeli, Rize Dağsu Mahallesi'nden. Nihayetinde İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteden sonra çok şanslı bir şekilde Vestel'de çalışmaya başladım. Ondan sonra tam 3 sene sonra, tamına 3 sene çalıştım. O sırada eniştem, kız kardeşimin eşi, benim için şeye başvurmuş. Green Card lotörüsüne başvurmuş. Çok enteresan her şey. Yani böyle öyle birbirini takip eden, öyle garip bir şekilde birbirini tamamlayarak gidiyor ki. Bilgilerimi annemden alıyor, benim için de başvuruyor. Annem de sormamış, niye istiyorsun, ne yapıyorsun diye tamam böyle. Çıka Green Card bana çıkıyor. Benim de çocukluktan bir arkadaşım var, mahalle arkadaşım. Michael diye, Michael Hako. Yani hakikaten anne Türk, baba Amerikalı bir arkadaşım. Eve geldim, annem böyle yaptı. Oğlum dedi, sana dedi Amerika'dan dedi bir dosya geldi dedi. Anne bana Amerika'dan ne gelir dedi. Dedim ana yani kim bana... Dedim o hikayeden, ya sen sakla dedim. Ben geldiğimde Michael'a gösteririm dedim. Tamam bakar. Çünkü sıfır İngilizce. Yani hiç İngilizce bilmiyorum. Yes, no, geçmiş olsun diye o kadar ondan sonra. Mike baktı, oğlum dedi... Sana Green Card, Amerika'ya gidiyorsun dedi, Green Card çıkıyor dedi, çıkıyormuş. Dedim oğlum Green Card ne? Allah şahidim olsun bilmiyorum, Green Card ne yani? Bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Aylarca o kağıtlar evde durdu. Ben zannediyorum ki o kadar konuya karşı cahilim. Amerika'dan bana daha yine şey gelecek, böyle bir takım bilgiler gelecek. Lan o kağıtları doldurup yere yollaman lazımmış. Eşim o zamanlar bana acayip gıcık kapan bir kız arkadaşı, yani tanıdığım bir kız var, kız arkadaşım değil. Tanıdığım bir bayan vardı şu anda eşim. Ona da o esnada şey çıkmış, Green Card çıkmış. Böyle konuşuyoruz. Green Card çıkmış, hangi aşamadasınız dedi. Ne aşaması dedim yani. Ama görmen lazım ben böyle. Öyle şimdi kız bana zaten gıcık yapıyor ukala tavırlarından dolayı. Kendini beğenmiş, kendini bir muhabbetin var öyle. Ne aşaması dedim ya. Bekliyoruz işte kağıt yollayacaklar. Size kağıt size dosya gelmedi mi dedi. Dedim geldi. Ne yaptınız onları? Duruyor dedim. Duruyor. Dedi onları doldurup yollaman lazım dedi. Onlar ne yapacaklar? Nereden bilecekler? Dedim hani ondan haberim yoktu dedim. İyi mi? Tamam iyi. Nasıl olacak bu? Hatta bana yardımcı oldu. Benim hiç İngilizcem yok çünkü. Yolladık. Aha 15 gün sonra dedim embassy'ye gel. Abi o sırada Türkiye'de benim polis
ehliyetimi suspend etti. Askıya aldı. Bu sefer benim ehliyetim yoksa Türkiye'de işimi yapamam. Dedim birader bu Allah'tan işaret mi? Hiç unutmuyorum hatta Çanakkale'de o sırada Çanakkale'deyim. Bir fizik öğretmeni vardı Mustafa Hoca. Bana şu lafı söyledi. 50 sene sonrasının medeniyetine gidiyorsun. Mustafa abi de yani saygıdeğer bir adam. Baktım 50 sene sonrasının medeniyeti deyince yalan yok yani böyle içimden bir şey tuttu. Ulan 50 sene sonrasının medeniyeti gidelim dedim madem öyle bir imkan da var. Çünkü biliyorum ki Vestel'den illaki öğrenecekler ehliyetimin olmadığı işimden olacağım yani bir şekilde çünkü poliste yani olmayacak yollarda bu ehliyetsiz bir şekilde gitmeyeceksin. Ankara'da davetiye geldim. Embassy'ye gittim. Sıra bana geldik. Booth'ta konuşuyoruz böyle. Pasaportunuzu verir misiniz dedi. Green Card hayırlı olsun dedi. Green Card'ınızı alıyorsunuz dedi. Oradan da size gerçek kart verecekler. Baktım. Birader Green Card hakkımın yanmasına 5 gün kala Amerika'ya geldim. Dediğim gibi işte bu şu anda eşim olan kız dedi ki Alexandria'ya gelir misin dedi. Alexandria neresi dedim. Dedi Virginia dedi. Virginia'ya gelir misin? Valla dedim bana Alaska de. Alaska'ya gelmezsem insan değilim. Aynen böyle. Dallas Airport'a geldim işte. Beni karşıladılar. Şu andaki eşim onun amcasının arkadaşı geldiler beni havaalanından aldılar. Bana bir yer ayarladılar. Gittim falan böyle garip bir şeyler oldu ama Allah'a şükür olsun bir şekilde denk geldi. Yani ayakta durabildik. 6 Ağustos'ta geldim. 10 Eylül 2001'de işe başladım. Ben bu kadar uzun zamandan beri bu kadar çok çalıştığımı hatırlamıyorum. Ama bir çalıştık o gün. Eve gelmişim, yığılmışım zaten. Ertesi gün telefon açtılar bana. Telefon çaldı. Dedi işe gelme. Dedim abi ne oldu da ben kovuldum dedim tamam mı? Abi çocuk ne diyorsun dediler bana ne kovulması tamam mı? Dedim niye işe gelme diyorsun sen bana ya? Ondan sonra Türkçe konuşuyoruz bu arada. O sırada çünkü bir ayda İngilizcem harika hale gelmiş. Amerika saldırıya uğradı dedi. Dedim şaka yapıyorsun sen ya. İşte şu konuyu anlattı falan böyle 11 Eylül olaylarından. Dedim. Yani ben ama hala ben neresindeymişim ben. Ama yani kovulmadım ben değil mi? Dünya yıkılıyor ama ben dedim kovulmadım değil mi? Ben Vestel'de kazandığım parayı Amerika'da kazanmaya başlayalı 14-15 sene geçti. Ondan sonra Vestel'de kazandığım paranın ayarında para kazanmaya başladım. Buradaki iş sen söyle hayatım hakikaten çok kötüydü ya. Çok kötüydü yani. Türkiye'den buraya gelmeden önce duyduğun hikayelerle burada yaşadığının alakası yok. Ben şanssız başladım. Şanssız da göreceli bir kavram o noktada. Hiç sokakta yatmadım. Hiç saçma sapan yemekler böyle artık falan peşinden koşmak zorunda kalmadım. Nihayetinde idare bilen fakültesi mezunuyum. Bu kadar. Resmen pizzacıya başladım. Pizza yapıyorum, pizza dağıtıyorum. $1, $1,5 şey veriyorlar böyle. Bahşiş veriyorlar falan böyle, tip veriyorlar. Ama ne oldu? Hiç kimseye avucumu açmadım. Hiç kimseden bana para ver falan filan demedim yani. Çok özel sağlıkla ilgili bir problem yoksa herkes arkadan kelepçelenir. Yok efendim insanlık onuru. Sen dalga mı geçiyorsun? Bu adamın özgürlüğünün elinden almasını neden bahsediyorsun? Adamın elleri arkadan kelepçeli olacak. Çünkü bir gözün önüne getir. Adamda eller önden kelepçeli. Bu adam neler yapabilir bu elle? Sopa tutabilir. Demir çubuk tutabilir. Bıçak tutabilir. Silah tutabilir. Ya niye böyle bir imkanı verirsin ki bu adama? Eller arkada olunca bana en fazla ne yapabilir? Bu adam bir kafa atabilir. Tamam kafa attı. Tükürebilir veya aklına gelen küfür edebilir. Başka bir şey yapamaz. İmkan verip de böyle ben polis öldürdüm, ben milli istihbaratçıyı öldürdüm deme şansı vermeyin yani. Bizim arkadaş dedi ki abi dedi yanlış anlama dedi. Yani biraz görüyorum işte hepimiz de biliyoruz işte zor. O otoparkta yani hep kaçak gelen çocuklar falan var. Araba çekiyoruz yani. Bildiğin değnekçilik yapıyorum yani. Sen söyle adını. Arabayı getiren çocuklar var. Arabayı kullanan ama hiçbirisi İngilizce konuşamıyor. O sırada benim İngilizcem artık bayağı bir seviyeye gelmiş. Dedim yani paraya ihtiyacım var. Kira ödemem lazım.
Dedim tamam. Otoparkın sahibi Türk bu arada. Onun aracılığında hep zaten Türkler çalışıyorlar. Otoparkta dururlarken bekliyoruz işte. Bir polis arabası geldi. Polis arabasından bir arkadaş indi, bir tane bir üniformalı birisi indi. Bu sohbete başladı ama ben dinliyorum. Allah'ın işi yani olacak ya. Krop ettiler, ondan sonra atladı arabaya gitti. Hadi dayanamadım. Dedim ki, sir, bu gelen arkadaş dedim, yani gerçek polis değildi, değil mi dedim, tamam böyle. Ya dedi, gerçek polis dedi. Dedim, bu adamın aksanı var dedim, ağır bir aksanı var. Böyle yaptı. So, yani yani gibilerine bizim departmanımızda çalışan herkesin aksanı var dedi, tamam böyle, öyle böyle. Dedim çok iyi. Dedim peki nasıl oluyor polis? Öyle böyle nasıl oluyor bu, nasıl oluyor? Amerikan ordusunda hizmet verdin mi dedi. Dedim yok. Ama Türk ordusunda hizmet verdim, olur mu dedi. Dedi olmaz. O da ona yok dedi. Tam döndüm böyle giderken dur bir saniye yaptı. Sen hiç üniversiteye gitmiştin var mı? Dedim ben fakülte mezunuyum. Amerikan vatandaşısın dedi. Dedim işte 15-20 gün önce oldum dedi. O zaman dedi başvursana dedi, tamam. Ben ertesi gün gittim resmen kapıya gittim, dayandım, dedim ben polis olmak istiyorum. Hemen bir hafta 10 gün sonra beni şeye davet ettiler. Yazılı imtihana. Yazılı imtihan o kadar basit ki, ama yani öyle basit ki. Geçtim haliyle ben. Ondan sonra geçince sonra başladım beklemeye. Birader 2,5 sene, 2 sene geçti. Ama ondan sonra yine bir gün cuma namazından çıktık. O sırada şey yapıyorum, su tesisatçılığı yapıyorum. Cevap sarama var. Cuma'dan çıktıktan sonra aradım böyle. Merhaba dedim. Beni aramışsınız. Kimsiniz dedi. Dedim siz kimsiniz? State your name diyor bana. Yani sen böyle state your name. Hani dayanamadım yani, polis olduğunu anladım. Ben başım belada ve bir şey yaptım dedim. Haberim mi yok? Am I in trouble dedim. Kadın dedi ki hala da polis olmak istiyor musunuz dedi. Who wouldn't? Yani kim istemez ki hanımefendim, yani ben istiyorum. Ne yapıyoruz? Aşamana hemen dediler işte size bir Blue Book diye onların bir kitabı var. Seninki özgeçmişin acısı. Ya dedim ben, with all due respect, yani hayatım Türkiye'deydi ve bu size sunacağım insanların hiçbirisinin İngilizce bilgisi yok ki, bunu nasıl yararlanacaksınız? Ben size vereyim ama dedim bunların bilgisini. O bizim işimiz dedi. İyi tamam ben vereyim. Abi 3 ay geçti yine hala ağırda, ben şimdi yine yeniden gaza geldim. En sonra ben bunların yine kapısına gittim. Hiçbir telefonla falan aramak yerine. Ne yapıyorsun? Sen kimsin dediler bana. Dedim ben böyle. Dedim polis olmak istiyorum diye başvurdum. Konuştum dedim. Investigator Ward'la görüşmek istiyorum. Kadın bana bir soru sordu. Neden dedi yani Virginia'da bir yere başvurmanın diyor, DC'ye başvuruyorsun. Ben her yere başvurdum. Ama dedim açık konuşayım, DC'de daha uygun olacağımı kendim de düşünüyorum dedi. Neden dedi? Çünkü burada dedim daha çok zenci var. Hem beyazım, hem Müslümanım, hem her tarafla diyalogum da rahat olur diye. Anladın mı? Bu yüzden dedim. Kadın kalkarken böyle yaptı. Ward, take care of him dedi. İlgilen bu adamla gibilerine. La dediler ki, akademiye başlıyorsunuz. Yemin ediyorum ya, nasıl mutlu olmuştum, yemin ediyorum çok mutlu olmuştum. Hiç unutmuyorum. İlk hafta bize eğitim veren polis sordu. Neden polis olmak istiyorsun? Her şeyin bir şeyi var. Öyle beklenmedik anda sorular soruyorlar ki sana. Şimdi raconu... Ben o İstanbul'da doğup büyümüş olmanın o avantajı, ben zaten biliyorum olayı. Ama ben dahi kendi payıma hazırlıksız yakalandım bu soruya. Ben dedim yeniden I just want to be a first class citizen one more time dedim, tamam mı? Adamın o kadar hoşuna gitti ki o cevap. Çok uzun süre bu adam kendi sınıflara girerken benden örnek verip bunun cevabını verdi. Sizin nasıl yani, çünkü ben bu işe girdiğim zaman artık insanların bana honey where are you from muhabbeti yapmayacaklarını biliyorum. Çünkü artık o üniformu koyduğun zaman sonra muhabbeti yapıyorlar. İşin rengi değişiyor. Akademi 7 ay sürdü. Türkiye gibi böyle 3 sene 4 sene falan eğitim falan görmüyorsun. Sadece 7 ay. Akademiden çıktık. Ben zannediyorum bizi direkt olarak işe çıkaracaklar. Verecekler arabayı, hadi çık falan diye. Öyle değilmiş. Bizi experience, tecrübeli olan polislerin yanına verip 3 ay kadar falan dolaştırdılar. İlk böyle yaptığım bir olay vardı.
Dediler bir tane adamı durdurmuşlar. Adamın üzerinde adamı arattıracaklar. Herkes de şimdi o sıralarda gündüz çalışanların tamamı yılların polisleri. Ben yeni gelmişim böyle. Tamamen taptaze bir polis. Aman aman bayılıyorlar. Tamam, bütün işi ona yıkacaklar muhabbetine. Benim de öğrenmem lazım. Yani experience almam lazım, kendimi tecrübe edinmem lazım. Dedi ki benim eğitimcim dedi ki siz elemeyin dedi. Karal dedi. Sen dedi search yap adamı. Sen üzerini sen ara. Senin gözünde ayıp yani el alemin adamının, yani sen niye böyle üzerine orasına böyle dokunasın? Ben dedim aradım. Aradım mı dedi. Aradım dedim. Baktı böyle. Elini attı. Tam şurasından, bu ismeninden. Tak diye böyle bir şey gibi. Deli gibi bıçak çıkardı, tamam mı böyle. Karal dedi nasıl aradın sen dedi, tamam. Dedim oraya elimi sokmamıştım. Oraya elimi sokmamıştım ben. Oğlum dedi senin işin bu dedi ya. Adama ayıp olur yok öyle şeyler dedi, tamam mı böyle. O adam o bıçağı oradan çekseydi, üzerime saldırsa ne olacak dedi. Dedim Allah muhafaza. Allah muhafaza falan filan yok ya, önlemini alacaksın. Neyse öğreniyorum. Ondan sonra eğitim ilerledikçe beni gece vardiyasına koymaya başladılar. Bir tane bir eğitimciyle beraber gidiyoruz. Bir gün bir şey geldi, görev geldi. Sokak partisi yapıyorlar. 10 kişi değil, 20 kişi değil, 100 yani böyle inanılır gibidir, rezillik. Yollamışlar bizi 2 kişi, bir o bir ben. Sonra oğlum ne yapacağız yani? Şakası bir tarafa. O gün benim hakikaten korktuğum bir gündür yani. Korktum. Hiç inkar etmeyeceğim yani. Korktum. Ama raconun da ne olduğunu biliyorum. Sana eğitim veren adam arabadan çıktıysa sen de çıkacaksın. Arabada öyle durmak falan yok. Bir yere gittik. Tabii ki bu adamlar yılların polisi olduğundan dolayı orada kimin ne olduğunu bildiğinden dolayı gitti. Bir arabayı çekti bir tanesinin önüne. Arabadan inmeden artık ne dediyse hangi isim dediyse söyle şunlara dağılsınlar. 10 dakika sonra bir daha geleceğim. Gittik. Dağılmamışlar. Gittik bir daha söyledik. Dağılmamışlar. Üçüncüye gittik. Ben yine zannediyorum ki yine bu konuşacak. İşte lambaları yakacağız, sireni çalıştıracağız, insanlara rahatsızlık vereceğiz. Onlar dağılacaklar. Kimsenin bizi taktığı yok ki. Bir baktım, bizim adam arabadan indi. Abi arabadan çıktı, ben de çıktım. Mecburen çıktım yani. Hiç istemeye çıktım ama yani. Bu dedi ki millete herkese, remove dedi, herkes gitsin yerine. Yani diyeceğim ki, dedim MPO yani burada en az 150 kişi var yani hangisini birini hangi birini nasıl yapacağız? Bir tanesi oturuyordu, o söyleyince hadi gidin diye ben dedim. Ben de başladım. Move dedim, tamam move, yani hadi kalkın hadi gidin tamam gibilerinden. Bir tanesi bana böyle yaptı. Oturduğu yerden aynen hareket ama söyle. Man. Çok güzeldi ya, çok hala da bak farkındaysan beni güldürüyor. You cannot even speak English dedi bana, tamam mı? Maybe I can't speak English dedi. Belki İngilizce konuşamam. But my brother Glock 17 yani Glock 17 does speak English. Yani bunu İngilizce söylemek zorundayım, kusura bakmayın. Canına yandım dedim. Belki ben konuşamıyorum ama benim kardeşim Glock 17 yani Glock 17 gayet iyi İngilizce konuşuyor dedim. Move. Birader. Man you are so sick dedi, tamam. Maybe. Dedim hadi git sen hastasın lan sen dedi. Dedim olabilir. O günden sonra benim adım kaldı Turkish Terror. Benim adım kaldı. Polis olduktan sonra düzenli bir bizi geçindirecek bir rakam kazanmaya başlayınca eşim şey yaptı. Ha, dedi bak sen parayı buluyorsun. Dedi, ondan sonra evleniyoruz dedi. Peki dedim. Ondan sonra bu eğitim sürecinden geçti. Daha 1 ay mı 2 ay mı ne olmuş. Sonrasında işte çocuğumuz oldu. Çalışıyorum. Hakikaten görevimi çok seviyorum. Yani öyle bir zamanlar gelmişti ki ertesi gün olsun da ben işime gideyim bir şeyler yapalım. Bir gün geldiler beni dediler ki seni CST'ye alacağız. Sen CST'ye gidiyorsun Karali. Dedim CST ne? CST ne? Hiçbir fikrim yok. Baktılar böyle. Karali dedi. Come on. Bir şey yaptım. Cezalandırıyorlar beni. Meğersem bizim karakolda yine Crime Suppression Unit. Yani olaylar başlamadan daha hiç adamlar sokağa bile çıkmamış. Heriflerin yuvalarına giriyorsun. Bütün pis adamların nerede kaldıkları biliyorsun ya. Kötü adamların suçlarını yerlerine, yuvalarına gidiyorsun da adamlar yola çıkmadan, pislik yapmadan adamların jump out dedikleri böyle arabadan zıplayan, adamların üzerine zıplayan team. O team'e dediler sen çok iyi çalışıyorsun. Ha dedim ben cezalandırılmıyorum. Başladı gülmeye.
bilmiyor. Bilmiyorum kardeşim ya. Üzerinde ana filmlerde görüyorsun ya işte bir çelik yeleğimiz. Yan tarafta silah, saç, sakal birbirine girmiş. Ya ben sana şu 4-5 tane bir adam, 4-5 tane polis, üniformalı polis bir adam tutmaya çalışıyor. Geçiyoruz. Ben arkadaşa diyorum ki bir sene dursana şunlara yardımcı olayım. Arabadan indim. 4-5 kişi tutmaya çalışıyor. Artık sen de öyle bir havaya girmişsin ki artık o noktada. Ben böyle yaptım. Hiç kimseye selamünaleyküm. İyi tabii zaten selamünaleyküm yok da. Adamın göğsüne şöyle vurdum. Are you gonna be okay or not? Dedi, tamam mı? Durduğunda turn around, just let them. Yani dön arkana da sarı şu bir kelepçeyi takalım muhabbet. Man, that's not right falan böyle söylene. Hiç problemsiz. Kelepçeni ver diyorsun. Takıyorsun, millet de bakıyor böyle falan. Abi o CST zamanları çok iyiydi. O silahlı çatışma muhabbetleri falan filan olduğu dönemde o da o dönemlere geldi zaten. Ama onlar çok güzel dönemler. Hakikaten o filmlerde gördüğüm muhabbet hakikaten güzeldi lan. Vallahi billahi gaza geldim şimdi. Yine çünkü bizim işimiz böyle basit kavgalar falan filanla uğraşmak değil. Bizim işimiz hakikaten herifi yani bir sorgusuz sualsiz hapse götürecek şeylerin peşine koşuyoruz. Yine bir gasp olayı çıktı. Eşkalini verdiler. 2 kişi tarafından soyulmuş şahıs. Fıstık yeşili bir tanesinin üzerinde tişört var. Bir tanesi de biz Müslümanların kullandığı takkelerimiz. Ondan takmış böyle Müslüman modunda. 2 kişiyi yakaladık. Mağdur olan şahıs geldi. Onlar dedi. Yalnızca sadece bunlar uyanıklar ya. Tişörtleri değiştirmişler. Ondan sonra tamam dedik biz bunları aldık içeriye. Şimdi normalde belirleyici eşgal olduğundan dolayı o çocuğun bir tanesi o fıstık yeşili olan tişörtü ve Mazlum Kufi dedikleri burada yani bizim takkeyi delil torbasına atmamız lazım. Onları delil olarak almamız gerekiyor. Bundan yeşil tişörtü alıyorlar bir tanesinden. Öbürküsü takkeyi vermiyorum diyor. Neden diyor? Ama neredeyse bütün yine 7-8 kişi orada adamdan takkeyi almaya çalışıyorlar. Karal dediler bize yardım et. Gittim oraya dedim problem ne dedim. Böyle ben kufimi vermem dedi bu benim dini şeyimdim dedi tamam mı? Ama var ya tamam ben beni orada görmen lazım. Yaptım. Selamünaleyküm my brother. Aleyküm selam dedi. Onu biliyor. I like you to repeat after me dedim tamam mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedim tamam mı böyle. Bakıyor bana. Give me that shit dedim ondan sonra tamam mı? Bana bakıyor. That's not fair. My dear brother dedim tamam mı? If you're gonna play the Muslim man, hani böyle yani Müslüman olacaksan, Müslüman olmayı oynuyorsan dedim, hak et bari. Buraya geldik, cuma namazı falan kılacağız, bayram namazı kılacağımız. Yok öyle bir şey yani. Olmadığından dolayı da çok fazla böyle aman Allah'ım bir cemaatimiz bile yok falan diyeceğim bir ortam yok yani. Neyse bir tane çocuk, genç bir çocuk. Yolda görsem de bilmem kim olduğunu hala da bilmiyorum. Onlar bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben onlara dedim ki namaz kılmanın yani abartı olduğunu, önemli olan ben iyi bir insanım ya. Ben topluma yararlı güzel bir insanım. Baksana böyle açıyorum kendimi. Ben iyi bir insanım. Örnek bir vatandaşım. Ben bu çocuğa anlatıyorum ki bak bizim ülkemiz Kemalizm layık olacağız. Layık kalacağız. Çünkü uygar bir dünya. Bütün derdim bu benim. Başka hiçbir şey değil. Baktı bana çocuk böyle. Ama hakikaten yarı boş, yarı merak eden. Ben bir şey soracağım size. Ve bana yani böyle sarkastik bir şekilde falan da değil. Ciddi. Aslında benim anlamadığım şey dedi ya. Şimdi hani Peygamber Efendimiz hani Hazreti işte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali falan. Hani hep bunlar bütün ömürlerini yani ibadetle geçirmişler ya dediler. Yani ömürlerinin son anına kadar hep ibadet etmişler ya. Yani peki onlar niye ibadet etmişler ki o zaman dedi tamam. Bir yumruk yedim orada. Birader bir yumruk yedim orada. Kendime dediğim laf ne biliyor musun? Senin anan baban kim lan dedim. Sen nasıl iğrenç bir yaratıksın. Kendime o anda sorduğum soruyu, o korkuyu sana anlat. Onu bir yaşadım ki. Bu kibir nedir lan? Sen kimsin lan? O dinin içerisine girdiğin anda
Öğrenmeye başladıkça daha çok öğreniyorsun. Abi ben barda gitar çalıyordum. Daha ne diyeyim işte sana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim başıma gelmiş olan en mükemmel olay, hayatımda başıma gelmiş en mükemmel olay benim Amerika'ya gelmiş olmam. Beni tanıyan herkes, sana şöyle söyleyeyim şu anda. Pst. Biliyorum birçok insana sürpriz gelmiştir bu muhabbet ama ben burada Müslüman oldum. Burada. Peygamber Efendimiz'i burada buldum. İslamiyet'i burada öğrendim. Benim eşim İslamiyet'i burada. Bizler Müslümanmışız. Bizim bundan önceki hayatımızda mesela Allah'ıma şükürler olsun benim eşim çok büyük bir gurur verer. Gururla söylüyorum. Çok nefis bir duygu. Eşim tesettürlü. Üniversite mezunu adayı. Uludağ Üniversitesi mezunu. Buraya geldi. Yani bir acayip bir havalı bir şeydi. Saçı, kuaförlükler falan filan tahmin edebiliyorsun. Gözünün önüne getirebiliyorsun. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun eşim tesettürlü. O da 5 vakit namazında. Neredeyse %100 eminim Türkiye'de kalaydım. Hiçbir şekilde şu anda bildiklerimi bilmiyor olurdum. Can ata ata geldiğim işte yani artık şu zaman geçse de şu artık son 16 ayım Allah nasip ederse şu bitse de memleketime döneyim, vatanıma döneyim. Çünkü 55 yaşımı doldurduğum anda burada deferred retirement diye bir şey var. Ne demek o? Yani sakatlanmış emeklilik, erken emeklilik gibi bir şey. Erkenden emeklilik yani alabilme şansımız var. Polis olduğumuzdan dolayı. Son o hakkı elde edinceye kadar çalışacağım artık. Sıkacaksın. Çünkü sen babasın. Sen evin reisisin. Senin ben bugün gitmek istemiyorum diye öyle bir durumun yok. Evin erkeğim diyorsan ben bir kadın hakkında ben bu kadının kocasıyım. Ben bu çocuğun babasıyım diye böyle sağda solda gerine kasıla kasıla dolaşıyorsan o fedakarlığı yapmak zorundasın. Erkek dediğin hayvanlarda da var. Biliyorum ki eşim, çocuğum Allahu Teala'nın bana emaneti. Benim şu anda eşim, oğlum Türkiye'de yaşıyor son 2 seneden beri. Neden? Biz Allah'ın izniyle Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldık. Şimdi çocuk dünyaya geldikten sonra dedim Amerika'da bu çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğun iki şeyini hiçbir zaman insanlar kaçırmamalı. Türk olduğunu ve Müslüman olduğunu. Atilla Ömer dünyaya geldikten sonra ev alalım. Burada Fairfax diye bir muhit var. Oradan ev tuttuk çünkü okul benim hatun bu okul konusunda hastalık derecesinde böyle dikkat eden bir durumda. Gittik oradan eve aldık. Okula yakın olsun diye. Hangi okula gider diye. Resmen tamamen her şeyi okula göre ayarladık. Yani ev buradan alabilirsiniz dediler. Oradan gittik eve aldık. Her şey yıllar falan çok güzel. En son hatta böyle zaten bizim filmin kopma aşaması yani artık biz artık dönelim deme aşamalarına geldiğimiz dönem orada başlıyor. Bir akşam yemek yiyoruz. Geldi böyle baba dedi ne var? Benim dedi öğretmen dedi bugün bize dedi ama dedi ben dedi yok dedi ben dedi bize çünkü dedi istiyorsanız dedi yani ne olmak istiyorsanız o olabilirsiniz ama dedi ben I don't wanna be girl dedi I wanna remain as boy dedi tamam. Yani diyor ki bana ben ya öğretmen demiş ona istediğinizi olur yani eğer kız olmak istiyorsanız erkekseniz kız olmak istiyorsanız kız olabilirsiniz. Ve erkekseniz kız yani kızsanız erkek olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Ben değiştirmek istemem ben erkek olarak kalmak istiyorum deyince bana oğlum dedim oğlum bunu duyduğuma çok memnun oldum teşekkür ederim. Eşimle göz göze geldik. Dedim siz gidiyorsunuz. Dedim that's it. Hallettik. Artık dedik önümüzdeki sene okula Türkiye'de gideceksin oğlum dedim. Bunu duymak hakikaten evde bir kıyamet kopardı. Ama dediğim gibi 17 yaşında olduğundan dolayı fazla bir direniş gösteremedi. Dedim oğlum gidiyorsun. Benim de 16 ayım kaldı. Adına kurban olduğum Yaradanım ölmez de sağ kalırsam ömür verirse 16 ay sonra vaya con Dios. Bu da İspanyolca olsun. Keşke şartlar uygun olsaydı da gençliğimi de işe yarar zamanımı da tamamen kendi vatanıma, kendi topraklarıma oraya faydalı olacak bir şey harcayabilmiş olsaydım. Biliyorum ahirette de bunun hesabı sorulacak bana. Neredeydin sen diye. Allah inşallah bir gün can çıkıncaya kadar hiçbir şey belli olmaz da şu vatanıma hizmet etmiş olmayı çok isterdim.
Evimden, yuvamdan, vatanımdan uzakta kaldığım bu kadar zaman içerisinde öğrendiğim yegane şey, hem çok özledim, hem çok seviyorum, hem de değerini daha çok biliyorum. Allah vatanımızın, devletimizin, milletin birliğini eksik etmesin.